Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mükemmel bir hırka tarifi vereceğim. Çok basit, yani yapımı son derece basit olan klasik granny square motifiyle yaptığımız bir hırka olacak. Bu parçalardan oluşan bir hırka yapacağız. Bu hırkayı yaparken kullandığım iplerden bahsetmek istiyorum öncelikle. Himalaya'nın Ultra Kashmir serisini kullandım. Bunun şu rengini, şu renk kodunu kullandım. Açıklamaya da bu renk kodunu zaten yazacağım. Bu 50 gramlık bir ip. 175 metre olduğu için yani gramajına kalmayın. Her zaman için metraj daha önemli zaten. Şu orta kısmındaki şu tüylü tüylü olan kısım şu Feza'nın Kuğu serisi. Bunu gerçekten çok sevdim. Ya bunu ilk alırken ne yapacağımı bilmeden aldım ama şöyle çok ince bir ip. 2 kat yaparım niyetiyle almıştım ama bu modelde tek kat yapmak yeterli oldu. Yani şu iple arasındaki kalınlık farkı hiç de göze batmadı açıkçası. Tüylü tüylü bir ip olduğu için. Bundan kullandım. Son olarak da yani şu ipi muhtemelen marka olarak bulamayabilirsiniz ama şöyle bir ip. Bu ip daha çok Angora ipler olabilir. Yani bu ipin adı tam popcorn diye de geçmiyor çünkü. Angora iplerden alıp yapabilirsiniz. Hani birebir aynısını bulamayabilirsiniz bu ipin. Çünkü ben bunu şöyle sarma ip şeklinde almıştım. Ben de devamını bulamam zaten. Bu üç ipi kullandım ama bu ipin yerine kullanabileceğiniz muadil iplerden Angora diyebilirim. Angora ipleri kullanabilirsiniz. 4 numara tığ ile ördüm bu motifi. Bu motiften toplamda 8 tane yapacağız. Bir hırka yapabilmek için 4 tane önüne 4 tane arkasına gidecek. Kol kısımlarında yine şu iple devam ettirmeyi düşünüyorum. Hırkayı yapmak için büyük motifler yaptım. O yüzden 4 tane öne 4 tane arkaya yetecek. Bu motifin genişliği 25 santim oldu. Yani 25 santimlik 8 tane motife ihtiyacımız var. Şu 8 tane yaptığım motifte toplamda 1,5 tane kadar, yani buçuğu tam gitmedi bile aslında. 60 gram kadar bu ipten kullandım. Bundan çok az gitti. 2 tane almıştım ben bu ipten. Bir tanesini açtım. Bir tanesinden daha şu kadar daha var. Yani muhtemelen 20 gram falan kullanmışımdır. Sadece motiflerin şu orta kısımlarını yaparken 8 tane ve hırkanın başka bir yerinde şu an için kullanmayı düşünmüyorum. Bu diğer ortasına kullandığım kırmızı ve şu kenarlarda kullandığım kırmızıdan da yine toplamda 60-70 gram, hani 100 gram gitmemiştir. Motifin yapımını farklı bir iple göstereceğim. Çünkü hani şu iple gösterirsem yine yani videoda çok net görünmeyeceği için anlaşılır olmayacaktır bilmeyenler için. Öncelikle sihirli halkayla başlıyorum. Eğer sihirli halka yapmayı bilmiyorsanız kanalımda sihirli halka nasıl yapılır videosu var. Videonun linkini de hem açıklama kısmında bırakacağım hem de bu videonun içerisine bırakırım. Sihirli halka yaptıktan sonra bir tane sihirli halkanın içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. İlk çektiğimiz 3 tane zincir bir trabzan sayılıyor. Diğerleri de 2 trabzan daha sayılıyor. Üçlü grup olmuş oluyor. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı, yani sihirli halkanın içerisinde yine 3 tane ikili trabzan grubu yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Bir kare oluşturacağız burada. 2 tane zincir çektim. Halkamı birazcık kapatabilirim. Toplamda 4 tane ikili trabzandan oluşan üçlü gruplar yapmış oluyoruz. Tamamen halkamın ortasını kapattım. Şöyle bir görüntümüz olmuş oluyor. Ben burayı birleştirirken tığıma ipi doluyorum. Yani zincirle birleştirmiyorum. Tığ ipi doluyorum. İlk yaptığım 3 tane zincirin tepesine bağlanıyorum. Bir tane ip çıkartıyorum. İkili trabzan örüyorum. İkili trabzan örer gibi örüyorum. Sonra bu aşamada ikinci ipi bağlıyorum. Farklı bir renkte ipi bağlarken ipin bağlandığı arka kısmından ya da ön kısmından görünmemesi ve düzgün olması için bu yöntemi tercih ediyorum.
Burada normalde bir tane daha mordan çekip tek ilmeğe düşmem gerekiyor ama ben bunu sarıyla yapıyorum. Sarıyla bağlanıyorum. Mor ipi arkadan çekip sıkıştırıyorum. Bakın artık sarı ipe geçmiş oldum. Buradan sarı ipten bir tane daha çıkartıyorum. Artık sarı ipteyim. Şimdi şu kısmı ördükçe daha da temiz bir geçiş olduğu görünecek. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Burası köşenin birinci trabzan grubu olmuş oluyor. Arada hiç zincir çekmiyorum. Bir sonraki boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan, bir tane daha ikili trabzan, bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 tane zincir var. Köşede olduğum için aynı boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan, bir tane daha ikili trabzan ve bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Arada hiçbir zincir çekmiyorum. Tığıma ipi doladım. Diğer köşedeyim. Bir tane ikili trabzan, bir tane daha ve bir tane daha ikili trabzan. 2 tane zincir çekiyorum çünkü köşede olduğum için. Aynı boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan, bir ikili, bir tane daha. Hiç zincir çekmiyorum. Tığıma ipi doladım. Bir tane ikili trabzan, 2 zincir çekiyorum. Sona kadar geldim şu anda. Burada şu 2 tane grup var ya köşede. Bu grubun birincisini zaten başlarken yapmıştık. Hiç zincir çekmiyorum. Sıradaki boşluğun diğer kanadını, yani şu köşenin diğer kanadını yapmak için boşluğa batıyorum. 3 tane ikili trabzan grubu yapıyorum. Burada ben tekrar renk değiştireceğim. Renk değiştirmeyi gösterebilmek ve bir süre çıkmayı gösterebilmek için bunu yapıyorum aslında. Çünkü normal şartlarda bu motifte ikili ilerliyorum. Yani 2 sıra kırmızı, 2 sıra beyaz, 2 sıra gri olarak ilerledim. Yani kırmızı, beyaz, gri ikişer sıra olarak ilerledim. Sonra tek sıra kırmızı, sonra 2 sıra daha gri yaparak motifi tamamladım. Tığ ipi doladım. Sanki ikili trabzan yapacakmışım gibi. İlk trabzanın, yani ilk üçlü zincire trabzan demiştik zaten. İlk trabzanın tepesine bağlanıyorum. Bir tane ikili çektim. Tığımda 2 tane ip kaldı. Tığımda 2 tane ip kaldığı zaman yeni ipi bağlıyorum. Yeni iple örmeye devam ediyorum. Sarı ipi çekip sıkıştırıyorum. Boşluğa batıyorum. Bir zincir çektim. Bir zincir daha çektim. Şurada yeni renge bu şekilde bağlanmış oldum. Tekrar bu birinci trabzanım oldu. İkinci trabzanım, üçüncü trabzanım. Arada hiç zincir yok. Orta kısımdayım. Toplamda 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine hiç zincir çekmiyorum. Köşelerde 2 tane zincir var. Ortalarda hiç zincir yok. 1, 2, 3 tane. 2 zincir çektim. 1. Sen nereye geliyorsun ya? 1, 2, 3 tane. Arada yine hiç zincir yok. Boşluğa bağlandım. 1, 2. Arada hiç zincir yok. Köşedeyim. 1, 2. Hep aynı işlemi yapıyoruz aslında. Şimdi sonuna kadar ördük. Şöyle yaptığımız zaman bakın düzgün bir karemiz olmuş oluyor. Şöyle göstereyim. Bitirirken de yine bir tane tığıma ipi doluyorum. Köşeye bağlanıyorum. Karşılık gelen köşeye bağlanıyorum. 3 tane ilmeği birlikte alıp bir tane de zincir çekip kapatıyorum. Şu şekilde motifi tamamlamış oluyoruz. Aynı yöntemle bu motifi aynı şekilde yapıp ikişer renkleri ilerletip sonrasında bir kırmızı veya işte siz hangi rengi kullanacaksanız farklı bir renkte kullanabilirsiniz. 2 tane de gri renkle yapıp toplamda 8 tane motiften yapıyoruz. Birleştirme kısmını göstereceğim. Şimdi ben 8 parçayı 4 tane öne 4 tane arkaya olacak şekilde birleştirdim. Birleştirmeyi yaparken ön taraftaki bir tane kareyi
karenin ön kısmını birleştirmedim. Yani bu kısmı dikmedim. Bu kısım ön açıklık olmuş olacak. Onun haricinde alt kısmı, yanları birleştirdim. Kol kısmı için de bir tane kareyi yine arka taraftaki parçaya birleştirmedim. Şu kısmı, yani alt tarafta kalan kareleri yine birleştirdim. 4 tane 4 tane arkaya olacak şekilde yaka açıklığı ile ilgili bir de şu üstteki kareyi birleştirirken burada son 2 tane üçlü grubu birleştirmedim. Yani burası da yine yaka açıklığına dahil bir alanımız olmuş olacak. Şöyle bir görüntü olmuş olacak. Buraya da bir kordon yapmayı planlıyorum. Şimdi kol kısmına geçelim. Kol kısmını yaparken buralardaki üçlü grupların üzerlerine birer tane daha üçlü grup yapacağız. Aralarda hiç zincir çekmeyeceğiz yine. Sadece buradaki şu köşe, yani başlangıç noktası, yani kol altına gelecek kısım ve şu omuz kısmına gelecek kısımla ilgili bilgi vermek için bu kısmı özel olarak çekmek istedim. Yoksa onun haricinde kol kısmını yapmak çok kolay. Yani mevcutta devam eden üçlü grupların üzerinden birer tane daha üçlü grup yaparak bütün sırayı döneceğiz. Kol kısmını yaparken ben kol altından başlıyorum. Kol altından, şu kol altının bir orta var, bir şu taraftaki köşe var, bir de bu taraftaki köşe var. Şu sağ tarafa denk gelecek köşeye başlıyorum. İpimi bir tane dolamıştım zaten, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra orta kısmı bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. İkisinin ortasına denk gelecek kısmı. Sonra bir tane de bu taraftaki köşeye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani ben burada bir tane üçlü grup oluşturmuş oluyorum aslında. Toparlama amaçlı. Burada hem buraya üçlü hem buraya üçlü grup yaparsanız örgü gitgide kollar bollaşarak ilerliyor. Düzgün bir ilerleme olmuyor. Geri kalan kısımları bir tane üçlü grup yaparak her bir boşluğun içerisine ilerliyoruz. Böyle omuz kısmına kadar burada bir tane şu şekilde yaptık. Omuz kısmına kadar bir tane üçlü grup, bir tane daha üçlü grup şeklinde ilerliyoruz. Omuz kısmına geldiğimde kol altı kısmında yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani omuz kısmında da yine orta kısmı dikişti. Bir tane burada köşe var, bir tane burada köşe var, bir tane de orta dikiş var. Bir tane bu köşeye ikili trabzan yapacağım. Bir tane orta dikişe ikili trabzan yapacağım. Bir tane de diğer taraftaki köşenin içine bir tane ikili trabzan yapacağım. Burada da bir üçlü grup oluşturmuş olduk. Kolun ikinci sırasında. Bu bir üçlü grup olacak. Yani şundan hiçbir farkı olmayacak buradaki üçlü grubun. Yine buraya çalışacağız ve bu taraftaki, diğer taraftaki boşluğuna çalışacağız. Bu şekilde kol kısmında istediğimiz uzunluğa gelene kadar yapmış olacağız. Şimdi başlangıç noktasına geldim. Bütün kolu aynı şekilde devam ettirdim. Şimdi bakın şu ipin olduğu ilk başladığımız kısma geldik. Burada bir tane son üçlü grubumuzu yaptık ve köşeye geldiğimizde, yani şu ipe geldiğimizde anlıyoruz ki başlangıç noktasına geldik. Şimdi burada başlangıç noktasına direkt ipi kaydırarak, başlangıcın ilk trabzanın tepesine kaydırarak ipi çıkartıyorum ve birleştirmiş oluyorum. Buraya yükselmek için, yani ikinci sıraya geçmek için bir tane üçlü zincir grubu yapıyorum. Yanına aynı boşluğun içerisine iki tane de ikili trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden bir sonraki boşluğa geçiyorum. Üçlü grubumu yapıyorum. Ve bütün sırayı aynı şekilde sona gelene kadar tekrar devam ettiriyorum. Kol örgüsünün bütün sıraları bu şekilde ilerleyecek. Ne bir arttırma var ne bir azaltma var. Zaten şu kol altı ve omuz kısmında zaten gereken toparlama işlemlerini yapmış oluyoruz. Sonrası için herhangi bir arttırma, azaltma işlemleri yapmamıza gerek kalmıyor. Bu şekilde kol böyle döne ilerlemiş olacak. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar bunu ilerletebilirsiniz. Bu arada buradaki, yani şu kol boşluğu sizin için
çok bolsa, yani bu salaş bir model olduğu için ben bunu böyle tercih ettim. Ama sizin için bu kısım çok bolsa, ya buradan şuradaki dikişi birkaç grup daha devam ettirebilirsiniz. Yani burada tamamen siz kendinize göre bakabilirsiniz veya çok dar gelebilir. O zaman da bu alt kısımdan da biraz daha devam ettirip kolu şuradan değil de şuradan da başlatabilirsiniz. Ama bu standart beden bir kazak olmuş olacak. Bu arada bu da hırka olarak yola çıkmıştım. Bunun ilk başında yani hırka yaparım diye yola çıkmıştım. Ama şuradaki alt kısmı dikmek istedim. Yani böyle salaş bir kazak olsun istedim. Eğer bunu hırka olarak devam ettirmek isterseniz sadece şu orta kısmı dikmeyip bu yaptığınız motif birleştirmelerin aynısını aynı şekilde yaparak sadece orta kısmını birleştirmezseniz bu bir hırka olmuş olur zaten. Şimdi her iki kolu istediğimiz uzunluğa gelene kadar tamamlayıp örgümüzü tamamlıyor olacağız. Evet, ben kolları tamamladım. Toplamda 19 sıra griden, 4 sırada kırmızıdan örerek kol ucunu kırmızı olarak yaptım. Siz tamamını gri olarak da yapabilirsiniz. Şimdi kolun uzunluğunu söyleyeceğim. Kolun uzunluğu bu koltuk altı kısmından başlayarak ölçüyorum. Koltuk altından başlayarak kolun uzunluğu toplamda 35 santim oldu. Ben biraz 4'te 3 kol ya da işte fakir kol denilen kol şekliyle yaptım. Yani tamamen bileğe kadar gelmiyor benim ördüğüm kol. Kolun genişliği de 19 santim oldu. Bu 19 santim kol biraz böyle salaş bir kol oluyor. Tamamen kola bitişik yapışık olmuyor. O yüzden ben bu kol tipini biraz daha fazla tercih ediyorum yaptığım bütün ürünlerde. Kolun ucunun kırmızı yapmayı sonradan düşündüğüm için şu etek kısmına da yine bir sıra daha kırmızı geçtim. Burada sadece şeyi göstereyim. Yine dikiş kısmında kol kısmında yaptığımız gibi, yani kolu çıkarken yaptığımız gibi şu dikişlere denk gelen kısımlarda üçlü gruplar oluşturuyoruz. Yani dilerseniz bunu bir iki sıra daha uzatabilirsiniz. İstediğiniz boy ölçüsüne göre bunu farklılaştırabilirsiniz. Yakaya herhangi bir işlem yapmadım. Sadece şurada şöyle bir kordon yaptım. Ya aslında bu kordon değil. Bu şu kol ucuna yaptığım veya şurada kullandığım kırmızı ipleri 4 kat yaparak sadece zincir çektim. Ya zaten 4 kat olduğu zaman biraz böyle kalın da oluyor. Sadece zincir çektim. Bakın başka hiçbir şey yok burada. Toplamda 100 santim kadar yaptım. Hani kaç zincir olduğunu hatırlamıyorum ama toplamda 100 santim kadar yaptım diyebilirim. Ben başladım ipi geçirmeye. Aynı ayakkabı bağcığı bağlar gibi şu yukarıya kadar getirdim. Hani şu ipi biraz daha kısa da tutabilirsiniz. Siz, ben 100 santim yaptım ki hani böyle istersem fiyonk falan da yapıp böyle de kullanabileyim diye. Ama hani böyle sarkar da diye düşündüm. Biraz böyle sivitimsi bir ürün olsun diye de düşündüm. Kazağımızın omuzdan itibaren boy uzunluğu toplamda 50 santim oldu. En uzunluğu da toplamda 46 santimlik bir en uzunluğu oldu. Yani en uzunluğu dediğim kısım şurası. Eğer ki bu modeli daha büyük bir bedene yapmak isterseniz burada yaptığımız kareleri 9 sıradan oluşmuştu şu içeride yaptığımız kareler. Şu kareden bahsediyorum. Bu 9 sıradan oluşan kareyi daha büyük bir beden yapmak isterseniz 10, 12, 14 sıralara kadar çıkartabilirsiniz. Yani bu karenin ölçüsü büyüdüğü sürece yapmış olduğunuz ürünün de beden ölçüsü büyüyecektir. Daha küçük yapmak isterseniz işte çocuk bedeni olabilir veya small bir beden olabilir. O zaman da yine bu karelerin, yani şu karedeki sıra sayısını azaltarak aynı formu elde edebilirsiniz. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Bu gri ipten toplamda 4 yumak kullandım. Yani şu gri ipten dediğim şu ipten toplamda 4 yumak kullandım. Bu 50 gramlık 175 metreye tekabül eden bir ip. Yani burada özellikle metrajını söylüyorum ki buradaki 50 gram, bütün iplerde 50 gram aynı metreye tekabül etmiyor. İnceliği kalınlığıyla bağlantılı olduğu için 50 gramlık 175 metre olan başka bir iple yapmak isterseniz şu ölçülerde olan bir ip kullanabilirsiniz. Toplamda bu 50 gramlık ipten 4 yumak gitti. Gri ip için. Şu ip için çok çok az gitti. Zaten bunu videonun başında da söylemiştim ve sonrasında bir daha kullanmadığım için
Hani tekrar bir o bilgide bir güncelleme söz konusu değil. Şöyle şu incelikte bir ip ben tek kat ördüm. Kırmızı ipten de eğer bu ölçülerde yine bir kırmızı ip alırsanız, yani şu ayarda bir kırmızı ip alırsanız, bundan kırmızı ipten de yaklaşık olarak 1,5-2 tane kadar gidecektir. Çünkü kordonunu da kırmızıdan yaptık. Etek kısmını da yaptık. Kullandığım ipler de bu şekilde. Harika diye başladığım bu yolculuğa kazak olarak devam ettim. Eğer buraya kadar izlediyseniz, modeli beğendiyseniz, anlatımı beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.